O baktı mı dağlar, denizler, şehirler, garibanlar, dertliler bakardı. Sinemamızın Baba Kadir'e bir baktı mı içimiz ısınırdı. İyiliğin, sevginin, dayanışmanın ve hoşgörünün Yeşilçam'daki altın simgesiydi o. O var olduğu sürece ümit hep vardı. Elinde avucunda ne varsa gözünü kırpmadan verir, varlığıyla gönüllerimize su serperdi. Boş ver düzelir evlat diye teselli ederdi evladı gibi sevdiği Orhan'ı, Ferdi'yi. Dertler benim olsunun şefkatli esnafıydı. 4-5 ay önce taşınıp gittiler buradan. Neler olmuş meğer. Dünyadan haberim yokmuş. Zulümün inzivaya çekilmiş balıkçısı. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk reis. Annem bahsetti senden. Karşıdakilerin bitmeyen kininden. Batsın bu dünyanın güçlü motorcusu, hatasız kul olmazın merhametli imamı. Ben Topraktan Bir Canım filminde kudretli koğuş ağası, Ya Rabbimin güvenilir kahyasıydı. Bir tavrın izini sürdü oynadığı rollerde. Hiçbir zaman esas oğlana, esas kıza kenar süsü rollerde görmedik onu. Her daim diğer kahramanlara yol gösterir, gerektiğinde de kaşlarını çatarak sert tavrını koyar ve racon keserdi. Meşin yeleği, boynundan eksik etmediği havlusu ve gururlu bakışlarıyla her karaktere yakışan ve onları başarıyla canlandıran sinemanın büyük emekçisi, babacan karakterli Kadir Savun'un hikayesi bu. Seni mi gönderdiler? Gönderdiler. Ne bekliyorsun? Kadir Savun'un bilinmeyen hayat hikayesine geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. 15 Ağustos 1926 tarihinde Erzincan'ın Doruksaray köyünde dünyaya gelir. Emniyet mensubu olan babasının tayiniyle 1931 yılında henüz 4 yaşındayken İstanbul'a gelir. Babası 2 evlilik geçirmiş, biri üvey 5 kardeşli bir ailede büyür. İlk ve ortaokulu Nişantaşı'nda bitirir. Sinemayla ilk tanışıklığı ise 8 yaşındayken olur. Muhsin Ertuğrul'un yazıp yönettiği Bir Millet Uyanıyor filminde çocuk oyuncu olarak küçük bir rol üstlenir. Liseyi Kabataş Lisesi'nde okur ama okulu yarıda bırakır. Bir süre bankada memur, bir sürede harp okulunda çalıştıktan sonra evlerine yakın olan Ant filminde set işçisi olarak işe başlar. Ne var ki setteki insan ilişkilerinden pek hoşlanmaz. Bir süre şoförlük yaparak hayatını idam ettirdikten sonra yönetmen Faruk Genç'in yanında yapım amirliğine başlar. Sinemaya başladığı ve işin mutfağını keşfettiği bu yıllarda Saffet Hanım'la ilk evliliğini yapar. Ancak bu evlilik Saffet Hanım'ın gencecik yaşında vefat etmesiyle sona erer. Saffet Hanım'ın ailesi Kadir Savun'u damat olarak o kadar sever ve kabul eder ki Saffet'ten birkaç yaş küçük olan kızları Nermin'i ona verirler. Bu evliliktense bir kızı olacak ve kızına en iyi filmlerinden biri olan Yılanların Öcü'nde Aliye Rona'nın canlandırdığı Iraz karakterinin ismini verecekti. Çocukken oynadığı o küçük rolü saymazsak kamera önündeki ilk macerası uzun süre beraber çalıştığı yönetmen Faruk Genç'in 1949 yapımı Üvey Baba filmi olur. Burada bir jandarma subayına hayat verir. Hemen ardından Akdeniz Korsanları, Çakırcalı Mehmet Efe ve Barbaros Hayrettin Paşa filmlerinde rol alır. Asıl çıkışını 1950'lerin ikinci yarısında çektiği filmlerle yapar. 1960'lı yılların başında Supi Kaner'le Azim Film isimli bir yapım şirketi kurar ve birkaç film çekerler. Ancak yapımcılığın ona göre olmadığını anlayınca kendini tamamen oyunculuğa adar. 1962'de en çok ses getiren filmlerinden biri olan Yılanların Öcü'nde oynar. Benim bu işlerin ardına düşmeye vaktim yok ki. İyi düşün Karabayram. Bir adamın diğer bir adamın evi önünde ev yapmaya kanunda hakkı yoktur. Üstelik köy içi daralacak. Hiçbir zaman razı gelme. Peki ya Gali dayı. Onunla özdeşleşen sert görünümünün altında yumuşak kalpli ve babacan rollerine en güzel örneklerinden biridir bu film. Aynı filmde kötü adam olan Erol Taş'ın diğer filmlerinde de oynayacağı zalim karakterlerinin zıt kutbundadır Kadir Savun. Erol Taş'ın gaddarlığı, zalimliği ve acımasızlığına karşı merhamet, sadakat ve vefa duygularıyla hareket eder. İkili filmlerde hep zıt kutuplarda olsa da gerçek hayatta iki yakın dostturlar. Halk Kadir Savun'un rollerini öyle benimser, öyle sahiplenir ki her filmde görmek isterler onu. Yapımcılar da bunu iyi bildiği için sürekli oynatırlar fakir ama gururlu rollerin adamı Kadir Savun'u. Arka arkaya filmlerde oynadığı o yıllarda aynı anda 3-4 filmde birden çalıştığı zamanlar olur. Yedi Dağın Aslanı, Eşref Paşalı, Kızılırmak, Karakoyun filmlerinde Yılmaz Güney ile beraber oynar. Yılmaz Güney'in çalışmayı en çok sevdiği oyunculardan biri olur.
70'li yıllara gelindiğinde hem kendini seyirciye hem de Yeşilçam'a ispatlamış en iyi karakter oyuncularından biri olur. 1971'de Lütfi Akat'ın yönettiği, Orhan Gencebay'ın oynadığı Bir Teselli Ver filmindeki demirci ustası rolü akıllara kazınanlardan sadece biridir. Şu çekiç bile dengi dengine diyor. Ama anlayana. Orhan Gencebay'ın daha sonra çektiği Dertler Benim Olsun, Batsın Bu Dünya ve Hatasız Kul Olmaz filmlerinde de yine benzer karakterlere hayat verir. Bazen demirci, bazen mütevazi bir balıkçı, bazen de marangoz rolüyle izlediğimiz filmlerde hiçbir zaman kötü adam rolleri oynamaz. Ama düşünüyorum ki seninle biz aşağı yukarı 36 yıl aynı sinemada oyunlar oynadık. Sen hiç kötü adam oynamadın değil mi? Oynamadım. Çünkü halk sana yakıştırmadı. Evet. Yani oynasaydım belki seyirciye çok ters düşerdi. Ama tıpkı Hulusi Kentmen gibi onun da rolleri üstüne yapışır ve bundan dolayı hiçbir zaman başrollerde oynayamaz. Bizim sinema doyumsuzdur. Esasında. Daha çok şeyler yapmak isteriz ama olur olmaz o yapımcıların işi. Başrollerde oynatılmasa da İkimizi Bir Dünya ve Gecelerin Ötesi filmindeki rolleriyle en iyi yardımcı oyuncu ödülleri alır ve belli sınırlar içinde tutulsa da ne kadar yetenekli olduğunu ispatlar. 1980'li yıllar film hayatındaki en olgunlaştığı yıllar olur. Dila Hanım'da Kadir İnanır ve Türkan Şoray, Zübük'te Kemal Sunal, Olmaz Olsun'da Ferdi Tayfur, Yaşamak Bu Değil'de İbrahim Tatlıses, Kanun Adamı'nda Cüneyt Arkın gibi en büyük isimlerle birlikte rol alır. 90'lı yıllardaysa filmlerine devam ederken Denizin Kanı, Tetikçi Kemal ve Güneşin Battığı Yer isimli televizyon dizilerinde de yer alır. 400'den fazla filmle Yeşilçam'a hayat veren oyunculardan biri olan Kadir Savun son yıllarında ne yazık ki kansere yakalanır. Yıllar boyunca bir dağ gibi sapasağlam duran, zorluklar karşısında yılmak nedir bilmeyen, etrafına vefanın ne olduğunu gösteren Kadir Savun, yakalandığı o ince hastalıktan ötürü bu sefer vefaya ihtiyaç duyan kişi olur. Neyse ki gerçek hayatında da oynadığı rollerdeki gibi bir karakteri vardı da güzel dostlar biriktirmiştir. Yıllarca beraber oynadığı İbrahim Tatlıses, Kadir Savun'un en ihtiyaç duyduğu anda Maxim Gazinosu'nda bir yardım gecesi düzenler. Seda Sayan, Sibel Turnagöl ve Zekai Tunca gibi isimler para almadan sahneye çıkar. Geceye katılan diğer oyuncuların da yardımıyla tedavisini karşılayacak maddi destek sağlanır. O hep dimdik duran, sert görünüşlü mağrur adam bu sefer gözyaşlarını tutamaz ve işte gerçek dostlarım der. Cüneyt Arkın da zor zamanında desteğini esirgemeyen insanlardan biridir. Kadir Savun'dan şöyle bahseder. Kadir Savun kocaman bir şefkat ve dostluktu. Herkesin derdine koşturur, üzgün, kederli arkadaşlarını güldürebilmek için hep soytarıyı oynardı. Ölüm döşeğindeydi artık. Hayata küskün, hüzünlü yüzü duvarda, kara gözleri çaresiz öylece yatıyordu. Ne yaptıysam gülümsetemedim onu. Bir ara öksüz bir çocuk gibi iç çekti. Ah şimdi bir film setinde olsaydım dedi. Yüreğim yandı. Kadir Savun bir ihtimal bir filmde çalışma imkanı verilseydi yaşardı. Son nefesinde bile 70 yılını verdiği sinemayı düşleyen Baba Kadir, Kadir Savun 1965'te 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kocaman elleri, kederli bakışlarıyla Yeşilçam'ın en babacan oyuncularından biriydi Kadir Savun. Oynadığı her filmde yüreğimize su serpen, başrollerin dert ortağı, fikir babası, hakkın ve adaletin simgesiydi. Kendisini saygı ve sevgiyle anıyor, bize hissettirdikleri için minnet duyuyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.